Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır triko kazaklarda görebileceğiniz esnek bir yaka modelini anlatmaya çalışacağım. Bakın modele esnek bir ilmek alma yöntemiyle başlıyoruz. Bakın başlangıç kısmı ne kadar esnek. Ardından lastiği örüp sonrasında bir bordür çalışmasıyla bu yakamızı tamamlıyoruz. Şimdi bugün anlatacağım kısım bir model çalışması olmayacak. Sadece bu tekniğin anlatımını yapacağım. Bundan sonraki videolarda bu tekniği kullanarak bir kazak çalışması yapmayı istiyorum. Çalışmamızı dikişsiz olarak yapacağız. Yuvarlak formda öreceğiz. Dolayısıyla misinalı şiş kullanacağız. 40 santim misinalı şiş kullanmanızı öneririm. İlmek sayısı az olduğu için işiniz çok daha kolay olacaktır. Şimdi teknik olarak dediğim gibi esnek bir yöntemle başlayacağız. İtalyan ilmek alma yöntemi diyoruz bu yönteme. Bunu daha önce anlatmıştım bir videoda. O videoda Avrupalıların tekniğini kullanmıştım. Bugün Rusların kullandığı yöntemle anlatımımı yapmaya çalışacağım. Şimdi ilmek alarak örgümüze başlayalım. Bir yaş bebek kazağı olacak şekilde bir çalışma yapacağım. O nedenle yaklaşık 80 ilmekle başlıyor olacağım. İpimizden şöyle bir miktar ayırıp ilmek almaya başlayalım. Şimdi ilk ilmeği şöyle alıyorum, bakın. Şöyle ipi şişime geçirerek bu şekilde ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi ipin kısa ucu benden tarafta, uzun yani yumağa giden ucu karşı tarafta olacak şekilde ilk ilmeği aldım. Yine klasik yöntemimizde olduğu gibi iki ipi baş ve işaret parmaklarımızla tutuyoruz. Baş parmağımda ipin kısa ucu var. Şimdi bu yöntemi alırken hep dikkat edeceğimiz şey işaret ve baş parmağımızla sağ elimizle bu aldığımız ilmekleri şöyle tutmak, sabitlemek olsun. Çünkü serbest kaldığı bir yöntem bu ilmeklerin. Dolayısıyla kontrol etmek bu şekilde daha kolay olacaktır. Şimdi bu yöntemde ilmekler bir düz bir ters şeklinde alınıyor. Yani sırayla hepsi aynı şekilde değil. Bir düz bir ters ilmek alıyoruz. İlk başlangıç ilmeğinden sonra bir düz ilmekle başlıyorum. Düz ilmeği bakın nasıl alıyorum. İşaret parmağıma bağlı olan ipin altından şişimi geçiriyorum. Diğer ipi alıyorum ve ilmek olarak şişe getiriyorum. Bu bir düz ilmek oldu. Şimdi sırada bir ters ilmek var. İki parmağımla yine bu ilmekleri şöyle sabit tutuyorum. Bu defa işaret parmağıma yani arka uzaktaki ipin altından şöyle geçerek benden taraftaki ipi alarak şişe getiriyorum. Bakın bu da bir ters ilmek oldu. Şöyle altında ip gözüken ilmekler ters ilmek. Diğer şu ilk aldığımız şu aradaki ilmek gibi şöyle sola doğru yatık duran ilmeklerimiz bir düz ilmek. Devam edelim. Bir de bu yöntemde ilmek alırken ilmekleri sayarak almanızı tavsiye ederim. Çünkü başlangıçta sıkıntı yok ama ilmek sayısı arttıkça biraz görüntü karışabiliyor. Şimdi en son bir ters ilmek aldık. Sıra düz ilmekte. Benden taraftaki ipin altından geçiyorum. Diğer ipi alıyorum. Bakın görüntü zaten belli ediyor. Bu bir düz ilmek. Şimdi sıra ters ilmekte. İşaret parmağımdaki ipin altından geçip diğer ipi alıyorum. Şişe getiriyorum. Bakın hep parmağımla bu ilmekleri tutuyorum. 5 tane ilmeğimiz oldu. Devam edelim. Sırada yine bir düz ilmek var. Baş parmağımdaki ipin altından diğer ipi alıyorum. Sonra ters ilmek, işaret parmağımdaki ipin altından diğer ipi alıyorum. Bakın 7 tane ilmeğimiz oldu. Devam edelim. Düz ilmek 8, ters ilmek 9, düz ilmek 10, ters ilmek 11. Diyelim ki ara vermeniz gerekti ilmek alırken. Eğer bu ipleri bırakırsanız bakın dağılıyor. Son ilmeğimiz dağılıyor. Sabitleyen bir son ilmek yok henüz. O nedenle bırakmanız gerekse de bu şekilde mutlaka tutarak bırakın. Yoksa dağılacaktır ilmeğiniz ve tekrar toparlamanız sıkıntı olabilecektir. Baştan başlamanız gerekebilir bu durumda.
2, 4, 6, 8, 11 ilmeğimiz oldu. Düz ilmekle devam ediyoruz. Zaten bakın şu öndeki ipten dolayı bunun bir ters ilmek olduğunu en son aldığım ilmeğin anlıyorum. 12, 13, tekrar düz ilmek, 14, tekrar ters ilmek, 15. Devam ediyorum. Hep elimle tutuyorum bakın bu ilmekleri. 16, 17, 18, 19. Birkaç sefer yaptıktan sonra elinizde alışıyor bu harekete. Daha kolay oluyor. 20, 21. Son kez bir kez daha söylüyorum. Öndeki ipten alırsam bir düz ilmek oluşturuyorum. 22. Arkadaki ilmekten alırsam bir ters ilmek oluşturuyorum. 23. Evet, bu şekilde 80 tane ilmek alıyorum. ...75 ilmek oldu. Devam ediyorum. En son bir ters ilmek almıştım. Düzle devam edeceğim. 76, 77, 78, 79. Son ilmeği bakın klasik yöntemle bu şekilde alacağım. Ve son noktayı kilitlemiş olacağım. İlmeklerin çözülmemesi için. Şimdi 80 ilmeği tamamladık. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi ilk başta İtalyan ilmekleriyle birleştirmek ve o şekilde örmek biraz zor olabiliyor. O nedenle başlangıç kısmında bu 2 sıra torba lastik şeklinde öreceğiz. O kısmı ben normal örgü şeklinde örüp ondan sonra iki tarafı birleştireceğim. Yuvarlak formu o zaman geçeceğiz. Şimdi ilk ilmekten başlayacağım. Bakın ilk ilmeği şu şekilde alıyorum örmeden. Sonra sırada bir düz ilmek var. Şimdi bu önümüzdeki iki sırada düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeyeceğiz. Bakın düz ilmeği örüyorum. Sırada bir ters ilmek var. İpi öne alıyorum. O ilmeği örmeden geçiriyorum sağ şişi. Devam ediyorum. Sırada bir düz ilmek var. İpi arkaya aldım. Bakın zaten görünüyor, düz ilmek anlaşılıyor. Onu düz örüyorum. Sırada bir ters ilmek var. İpi öne alıyorum ama ilmeği örmeden geçiriyorum. Devam edelim. Düz örüyorum. İpi öne alıyorum. Tersi örmeden geçiriyorum. Birkaç kez daha yapalım. Düz örüyorum. İp önde. Tersi örmüyorum. Düz örüyorum. Ters. İp önde. Örmüyorum. Düz örüyorum. Tersi örmüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna dek devam edelim. Devam ediyorum. Düz örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Son ilmek yine bir düz ilmek. Onu örüyorum. Şimdi bir sıra bu şekilde ördük. İkinci sırada da aynı çalışmayı yapacağız. İlk ilmek bakın bir ters ilmek. Onu alıyorum. Sonra ikinci ilmek bir düz ilmek. Onu örüyorum. Ters ilmeği örmüyorum. Düz ilmeği örüyorum. Tamamen ilk sıra yaptığımız çalışma. Tersi örmüyorum. Düzü örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geliyorum. Bakın tersi örmedim. Düz ördüm. Tersi örmedim. Düzü ördüm. Şimdi evet bakın bu noktada birleştireceğiz artık. Şimdi sıranın sonundayız. Şöyle ilmekleri şişin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. İki sıramızı tamamladık. Esnek başlangıcı bitirmiş olduk bu sayede. Şimdi en son bir düz örmüştük. Şimdi burada artık iki tarafı birleştireceğim. İpi de oldukça sıkı tutmaya gayret göstereceğim. En son düz ördüğüm için terste zaten buradaki ilmekte bakın bir ters sonra bir düz var sırada. Ters ilmek örerek
başlıyorum. Artık bu sıradan itibaren bütün ilmekleri öreceğiz. Ters ördüm. Sıkıyorum ipimi oldukça. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Klasik bir düz bir ters lastiğe geçiyoruz artık. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Arayı birleştirdik. Yuvarlak örgü formuna dönmüş oldu örgümüz. Unutmadan başlangıç noktamızı takip edebilmek için bakın bu en son düzden sonra ters örmüştük. Oraya bir tane ayraç takmak istiyorum. Burası bizim başlangıç noktamız. Devam edelim. En son düz örmüşüm. Ters, düz, ters. Bütün ilmekleri örerek klasik lastik uygulamamız. Sırayı tamamlıyoruz. Başlangıç noktasına geliyorum bakın. En son bir düz ilmeği ördüm. Başlangıç noktasındayım. Buradan sırayla yine örerek devam edeceğim. Yine burada ipi biraz gergin tutuyorum. Bir tersle başladım bu tarafa. Düzle devam ediyorum. Yeni bir tura başladık. Bu şekilde yuvarlaklar halinde lastiği örmeye devam edeceğiz. Bakın bu birleştirdiğimiz noktada ufak bir görüntü problemi var. Bunu en son yakayı bitirdiğimizde ufak bir müdahale ile çözeceğiz. Şimdi artık şu noktada bu lastik kısmını örmeye devam edeceğiz. Burasını ne kadar öreceğimiz tamamen sizin tercihinize kalmış. Bakalım burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En baştan itibaren 8 sıra olmuş. Yine o muhtemelen o kadar örmem uygun olacaktır. Ben bu kısmı öreyim. Tamamen yuvarlaklar halinde lastik örerek. Ondan sonra yaka bitimindeki bordro çalışmasını yine birlikte yapıyor olacağız. Lastiği örmeye devam ettim. Bakın ilk sıradan itibaren şu düz ilmekleri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra oldu. Yaklaşık da uzunluğu 2,5-3 santimetre kadar. Şimdi burada şu bordür çalışmasına başlayacağız. Bunun için burada ilmek artırımları yapacağız. Bakın şöyle. Sıra başındayım. Şimdi ilk ilmeği burada ters görünen ilmek. Düz örerek başlıyorum. Bir düz örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Bütün ilmekleri düz öreceğiz bu sırada. Bakın düz örüyorum sıradaki ilmeği. Bir ilmek dolama yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Yani her ilmek başına bir tane ilmek artırmış oluyoruz. İlmek sayımız 2 katına çıkacak bu sırada. 80 başlamıştık, 160 olacak. Bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum. Düz örüyorum, doluyorum. Düz örüyorum, doluyorum. Düz örüyorum, doluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuna geliyorum. Düz ördüm, doladım. Bakın son ilmek düz. Onu örüyorum. Yine onun da dolamasını yapıyorum. Şimdi bu sırada yine torba lastik mantığıyla öreceğiz. Bakın ilk ilmek bir düz ilmekti. Düz ilmekleri örmeden alacağız. Arada doladığımız ilmekleri ters öreceğiz. Bir düz bir terse geçiyoruz. Bakın ip arkadayken düz ilmeği örmeden alıyorum. Sonra ipi öne alıp bu dolama yaptığım ilmeği bu taraftan değil, delik oluşmaması için bakın şuradaki bu kısa tarafından şişimi geçirerek örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Tekrar düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği bakın bu şekilde örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Sıra sonuna geliyorum. Düz örmedim. Tersi ördüm. Düzü örmedim. Son olarak tersi ördüm. Şimdi ilk sırasını bu şekilde tamamladık. İkinci sırada tam ters işlemi yapacağız. Yani bir önceki sırada tersleri örmüştük.
Bu sırada düzleri öreceğiz. Bakın ilk ilmek bir düz ilmek. Zaten bu ilmek bir önceki sırada örülmeyen ilmekti. Yani bir önceki sırada örülmeyenleri bu sırada örüyor olacağız. Şimdi düz ilmeği örerek başladım. İpi öne aldım, ters ilmeği örmeden aldım. İpi arkaya aldım, düz ilmeği ördüm. İpi öne aldım, ters ilmeği örmeden aldım. Düz örüyorum, tersi örmüyorum. Düz örüyorum, tersi örmüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geliyorum. Düzü ördüm, tersi örmedim. Düzü ördüm, tersi örmedim. Evet, ikinci sırasını tamamladık. Bu bordürün uzunluğunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ben 4 sıra öreceğim şimdi. Yani bu son ördüğüm 2 sırayı bir kez daha tekrarlayacağım. Toplam 4 sıra olmuş olacak. Şimdi bu sırada, biten sırada düzleri örmüştük. Üçüncü sırada tersleri öreceğiz. Bakın önce bir düz ilmek var. Onu örmeden aldıktan sonra tersi örüyorum. Zaten bir önceki sırada örülmeyen ilmekti tersler. Düz örmüyorum. Tersi örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonundayım yine. Tersleri örüyorum bu sırada. Ve son bir sıram daha kaldı. Orada da düzleri öreceğim. Düzle başlıyorum örerek. Tersi örmüyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, dördüncü sırada bitmek üzere. Düzü örüyorum. Tersi örmeden bitiriyorum. Şimdi artık şu modelde gördüğümüz son haroşa gibi görünen sırayı öreceğiz. İlmek sayımız 2 katına çıkmıştı. Bu sırada ilmekleri ikişer ikişer keserek eski başlangıçtaki haline, yani 80 ilmeğe düşüreceğiz. Şimdi ilk ilmekten itibaren ikişer ikişer şöyle ters örerek kesme yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Evet, sıra sonuna kadar ikişer ikişer ilmekleri keserek tekrar ilmek sayısını 80'e düşürdüm. Evet, bir sırada düz örelim. Bütün ilmekleri düz örerek bir tur daha tamamlayalım. Evet, düz sırayı da tamamladım. Böylece yaka çalışmasını bitirdik. Sadece bakın şu başlangıçta ayrık duran bir nokta vardı. Onu şöyle yapalım, düzeltelim. Bakın ip bu tarafta. Şöyle diğer taraftaki en sondaki ilmeğin içinden şöyle tığımı geçirip bu ipi alıyorum. Ardından bu tarafta olduğu nokta, bakın şurası, buraya tekrar geçiriyorum. Şöyle birleştirdiğimde bakın o ayrık duran kısmı da düzeltmiş olduk. Sonrasında bu ipimizi bu iç tarafta yürütebiliriz. Evet, böylece yaka çalışmasını tamamlamış olduk. Bakın başlangıç kısmı oldukça esnek. Görüntü olarak da hazır trikolardaki gibi şık ve güzel bir görüntüsü oldu. Dediğim gibi ben modelin devamını bu videoda anlatmayacağım. Başka bir videoda inşallah bu tekniği kullanarak bir kazak örmeyi planlıyorum.
Böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.